Dünyada 5000 yıl süredir ayakta kalarak insanlık tarihine şahitlik eden bir ağaç düşün. Toprağın en fakir, en taşlı yerinde bile mucizevi bir şekilde hayata tutunuyor. Allah'ın üzerine yemin ederek dikkatimizi çektiği bu kadim varlık en çetin şartlarda nasıl meyve verebiliyor? Allah neden zeytine andolsun diyor. İşte bu videoda bir ağacın ötesine geçiyoruz. Allah'ın yaratma kudretindeki o derin ihtişamı ve zeytinin gizlenmiş sırlarını Zeytin dosyasında açıyoruz. Selamünaleyküm gönül dostları. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Vaktiyle insanlar sordu. Allah neden zeytinin üzerine yemin eder? İnsan kendi düşünce sınırlarını kainatın sınırı sandı. Bereketli toprakta yetişmeyeni, meyvesini en zor şartlarda vereni kendi zihnine göre önemsiz diye düşündü. Oysa Allah bu suallerin cevabını Tin suresinin başında mühürledi. İncire ve zeytine andolsun. Allah burada insana bir hakikati hatırlatıyor. Büyüklük veya küçüklük sadece bizim sığ bakış açımızdan ibaret. Her zerrede aynı ulu kudret, aynı eşsiz nizam tecelli ediyor. Koca bir kainatı nuruyla kuşatan o sonsuz irade, bir zeytin ağacının taşlı topraklardaki kadim köklerinde hükmünü sürüyor. Bir zeytin tanesinin içindeki onurda da aynı ciddiyetle var. Zeytin ağacının kökleri. O sadece bir bitki parçası değil. O, en gelişmiş su arıtma ve mineral işleme tesislerinin yapamadığını tek bir damla yağmur düşmeden yapan bir yaratılış harikası. İnsan en ufak bir kuraklıkta kaynaklarını tüketip tükeniyor. Zeytin ise köklerini toprağın en derin, en taşlı katmanlarına öyle bir ustalıkla salıyor ki kilitli kalmış vitaminleri bile kendi özüne çekiyor. Hem toprağı tutuyor hem de güneşin kavurucu ışığını hücrelerinde eşsiz bir şifaya dönüştürüyor. Daha da ötesi, o ağacın meyvesi sadece bir gıda değil, içindeki kadim birleşenlerle tabiatın en güçlü doğal antibiyotiğini ve hücre yenileyicisini üretiyor. İnsan kendi bedenindeki iltihabı çözmek için kimyasal formüllerin peşinde koşuyor. Zeytin ağacı ise hiçbir müdahale almadan hücreleri onaran, kalbi koruyan ve ömrü uzatan o şifa kodunu kendi bünyesinde bulunduruyor. Hem şifayı üretiyor hem de toprağı iyileştiriyor. O sessiz varlık toprağın ve insanın tüm dengesini kendi nizamına bağlıyor. İnsan üretim yapmak için milyarlarca dolarlık teknolojilere muhtaç. Sürekli dışarıdan gelen enerjiye, yapay besinlere bel bağlıyor. Zeytin ağacı ise güneşin ışığını ve toprağın kadim bilgisini kullanıyor. Şifayı kendi özünde biriktiriyor. İnsan en güvenli sandığı betonların içinde huzur arıyor. Zeytin ağacı ise binlerce yıldır süren fırtınalara rağmen kendi rotasını hiç bozmuyor. O, binlerce yıl boyunca sadece etrafına faydalı olmaya ve şifa olmaya odaklanıyor. İnsan bugün her şeyi hemen istiyor. Kurguladığı daracık dünyada bir an bile beklemeye tahammülü yok. 1000 yıldır aynı taşlı toprakta fırtınaya göğüs gererek duran bir zeytin ağacına bakmayı aklına getirmiyor. Kendi sabırsızlığının ne kadar sığ olduğunu, kendi hırsının ne kadar anlamsız olduğunu fark etmeden bir hayat sürüyor. İnsan bir ömürlük telaşın içinde nefes tüketiyor. O ağaç ise toprağın hafızasını köklerinde ağır ağır işliyor. Ve bizden sonra da işlemeye devam edecek. İşin hakikati şurada. Zeytin ağacı şifa olmasının, faydalı olmasının ve çetin şartlarda yetişmesinin yanı sıra etrafına bir fayda veriyor. Bir değer katıyor. Allah insana zeytini örnek gösteriyor. İnsanın yetersizliği her durumda ortaya çıkıyor. Bir zeytin ağacı güneşin kavurucu sıcaklığına direnip özünü şifa olarak sunuyor. İnsana da fedakarlıkta yorulma, etrafında güzel iz bırak, yaraya merhem ol denmek istiyor. Bazıları zeytinin sunduğu şifayı görürken kendi hayatından neden hiçbir iz bırakmaz? Neden başkalarına fayda vermeyen, sadece kendine çalışan faydasız bir rüzgar gibi geçip gider? Mesele sadece zeytinin meyvesi değil. Mesele insanın o ağacın temsil ettiği fayda veren ruhu anlayamaması. Mesele beklemeyi bilen o yüce sabrı kavrayamaması. Allah ise en kadim olanı gösterip o bitmek bilmeyen sabırsızlığı insanın kendisine gösteriyor.
Asıl soru şu: hayatımızdaki zor anlarda Allah'ın o ağacın köklerine fısıldadığı o büyük hakikat görülebiliyor mu? Allah'ın kudreti en taşlı toprakta bile şifasını sunmaya devam ediyor. Peki ya kalp? Bu hakikatin neresinde? Başkalarının yarasına merhem olan bir zeytin dalı mı? Yoksa nefsani arzuların peşinde koşan kuru bir yaprak mı? Yorumlarda buluşalım. Düşüncelerinizi merak ediyorum. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki gizem dolu videoda buluşmak üzere. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.